Şimdi büyük çiçeğimize geçiyoruz. Bir önceki videomda çalma işlemleri yapmıştık. Alttaki kağıtlardan parçalarımızı almıştık beyaz çiçeğimizde. Bunlardan bir tanesi en üstteki göbek kısmı. Bunu aldım. Bunu bir tane daha almayacağım. Bir sonraki çaldığım parça şuradaki yaprağım. Onu da paylı keserek almıştım. Onu da almıyorum. Yine onun üzerinde katlayacağımız, kırık bir görünüm oluşturacağımız parçası var. Şu kısım. Onu da alttaki parçalardan almıştık. Onu da almıyorum bir daha. En içte kalan şu beyaz kısım var. Yaprağımızı saklayacağımız. Onu da aldım. Tekrar almayacağım. Şimdi kalan diğer parçalarla devam edeceğiz. Öncelikle buradaki yaprağımla başlıyorum. Dış kısmını yine sınırdan kesiyorum. Pay verebilmek için yandaki yapraklardan bir miktar iç kısma doğru geçiş yapıyorum. Yaprağımın şekline göre kesiyorum. Yapıştırabilmek için iç kısımlardan pay veriyorum. Bu benim ilk yaprağım. Bu kağıttan bir diğer yaprak bunu alabilirim. Çünkü her yapraktan pay aldığımız için çoğu ziyan olacak kağıdımızdan. En altta kalanlardan sırayla alıyorum. Bir sonraki yaprak bunu alacağım. Yine dışını şekline göre kesiyorum. Ve iç kısmına yandaki yapraklardan pay veriyorum. Bu ikinci yaprağım. Bir diğer yaprak bunu alabilirim. Hemen yine dışlarından kesiyorum ve içteki yapraklardan bu şekilde pay veriyorum. Şimdi bir diğer resime geçeceğim. Bunda alabileceğim yaprak kalmadı. Sırada bu yaprağımız var. Yine dış kısmından kesiyorum. İç kısma geçerken alttaki yapraklardan pay alıyorum. Bıçağımızın ucunu kaldırmadan tek bir seferde kesersek tırtıklanma olmaz. Kesik kesik görünümler de olmaz. Daha temiz çalışmış oluruz. Bu yaprağım da tamam. Bir diğer yaprağım bu. Bunu da hemen şuradan iç kısma geçerek pay veriyorum. Kalan kısımlarını sınırdan alıyorum. Yani bu şekilde dış kısmından kesiyorum. Yaprağımızın şekli belli zaten.
Bu yaprağımız da tamam. Bir diğer yaprağım, bunu alacağım. Yine yaprağımın şekli buradan ve şimdi bir yandaki parçalara geçiş yapıyorum ve pay veriyorum. Bu yaprağımız da tamam. Şu içteki yaprağımı bu kağıdımdan keseceğim. Yine dış kısmı yaprağımın sınırdan, pay kısmı buradan veriyorum. Alt kısma iniyorum. Buradan da yandaki çiçeğe geçiyorum. Burası sınırı yaprağım. Pay verdiğim yer burası. Son iki yaprağımız. Bir tanesi bu. Bu yaprağımı şekline göre alıyorum. Pay verirken bu yapraklara geçiyorum. Şekline göre kesiyorum. Ve içteki yapraklardan pay alıyorum. Bir diğer yaprağımız da buradaki yaprağım. Yine şekline göre kesiyorum. Paylarını bu iç kısımlardan veriyorum. Şimdi tüm kestiğim parçaları cımbızlayacağım. Boyama yapmayacağım kağıdın beyaz olduğu için. Daha sonra yapıştırma aşamasına geçeceğiz. Yapraklarımızın kırık kenarları var. Yapıştırma işlemlerimiz bittikten sonra o parçaları alacağım. Bu çiçeğimizin boyutlandıracağımız yaprakları bu kadar. Kestiğimiz parçaları cımbızladım, ütüledim ve şimdi yapıştırmaya başlıyoruz. Öncelikle en altta kalan parçalarla başlıyorum. Bu birinci parçam, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Bunlar en altta kalan parçalar. Şimdi parmağımla hafif şekil veriyorum. Bir yaprak görünümü oluşturuyorum. Bu şekilde parmağınızın üzerinde de hafif hafif ütüleyerek şekil verebilirsiniz. Ve yine her zamanki gibi en alt kısma havada durduracak miktarda silikonumu sıkıyorum. Ve alttaki şekilleri kestiğim yaprağa denk gelecek miktarda pay da vermiştik. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Mesela bu altta kalan yaprak kesim yeri ve birleşim yeri aynı olmalı. Aynı hizada olmalı. Çünkü bir sonraki yapraklarımız onların üzerine gelecek. Bir diğer yaprağım bu idi. Yine ona da elimle şeklini veriyorum. Bir yaprak görünümü oluşturuyorum. Altına silikonu bolca sıkıyoruz. Hemen monte ediyorum. Bu kısımlar benim pay verdiğim kısımlar. Bir diğer yaprağım burası. Yine ona da şeklini veriyorum. Elimizde ütü yaparken doğal bir yaprak görünümü vermiş oluyoruz. Hemen onu da yerine monte ediyorum.
Bir diğer yaprağım, buradaki yaprağım. Hemen yine elimle ütülüyorum. Silikonumu dolduruyorum. Tam yerine monte ediyoruz. Şimdi biraz kurumasını bekleyip diğer yapraklara geçeceğiz. Şimdi ikinci sıradaki yapraklarımıza geldik. Bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu ve bir diğeri de bu olacak. Öncelikle şuradaki büyük yaprağımla başlayacağım. Yine parmağımla ütümü yaptım ben. Hemen altına silikonumu dolduruyorum. İkinci sıraya geçtiğimiz için burada silikonu biraz daha fazla koyabilirsiniz içine. Biraz daha havada kalması lazım. Bu birinci yaprağım. Bir diğer yaprağım bu. Kaybederseniz parçaları önünüze resminin bir tane resim alıp ondan destek alabilirsiniz. Çünkü bazen karışıyor. Size kolaylık sağlar. Hemen pay verdiğim yerlere denk getirecek şekilde bastırmadan bırakıyorum. Bir diğer yaprağımız da bu. Yani şuradaki yaprağım. Ben parmak ütülerimi hep yaptım. Şekillerini verdim. Hemen silikonumu dolduruyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Hemen diğer parçam bunun yanındaki. Buradaki yaprağım hem bu yaprağın üzerine gelmiş hem bu yaprağın üzerine gelmiş. Burada sıralamaya dikkat etmek gerekir. O yüzden resimden destek almak gerekir. Bazen bir yaprağın yarısı diğerinin üzerinde olabiliyor. Hemen yerine bırakıyoruz. Şimdi bir miktar kuruduktan sonra diğer sıraya geçeceğiz. Şimdi üçüncü sıradaki yapraklardayız. Burada da 3 adet yaprağımız var. Bir tanesi şuradaki yaprağım, bir diğeri bu, bir diğeri de bu. Öncelikle en altta kalan bu olduğu için bununla başlıyorum. Silikonumu sıkıyorum. Yerine bırakıyorum hemen. İkinci yaprağıma geçiyorum. Şuradaki yaprağım. Hemen elimle şeklini verdim. Şu uç kısmını dışa doğru biraz kırdım. Altına silikonumu sıkıyorum. Ve yerleri belli zaten. Hemen bırakıyorum. Bir diğer yaprağımız buradaki yaprağımız. Yine onun da şeklini veriyorum. Uç kısmını birazcık dışarı kırıyorum. Ve yerleştiriyorum.
Şimdi tohum kısmındayım. Öncelikle şöyle yapıyorum. Tam kenarından kesiyorum ve yanlara pay veriyorum. Tohum kısmında baklava dilimi gibi görünüyor. Bunu ben 3 kat çalışacağım. Yani bu benim birinci katım. Şu uç kısımları baklava dilimi gibi kesiyorum. Ve 3 kat yapacağım. Bu benim birinci sıram. Bu şekilde baklava dilimi gibi tırtıkladım. Sonra bir kat da bu şekilde verdim ve iç içe yapıştırdım. Şöyle aralığı var bir miktar. İlk kestiğim parçaya hemen şu uç kısmına silikonumu sıkıyorum. Ve bu şekilde havada bırakıyorum. Daha sonra boy boy kesmiştim. Bir kat da bunu koydum. Burası benim 3 kat oldu. Baklava dilimi kesip kesip yapıştırdım. Bir de elimde benim bu şekilde çiçeğim var. Yapay çiçek. Bu göbekteki tohum tam onun şekline uygun. Hemen onu da oluşturduğum yerin altına yerleştiriyorum. Şimdi bir miktar kurumasını bekleyeceğim. Ve şu üstteki yaprakları yapıştıracağım. En ortadaki beyaz küçük parçayı almıştık. Şimdi hemen onun arkasına silikonumu sıkıyorum. Ve monte ediyorum. Bu şekilde hafif havada bırakıyorum. Bir de şu üstteki yaprağı almıştık. Hemen onun da yine silikonlarını sıkıyorum. Ve buraya bırakıyorum hemen. Ve çiçeğimizi bitirdik. Beyaz çiçeğimizin büyük yapraklarını bitirmiştik. Şimdi üzerinde kırık görünümlü küçük yapraklarımız var. Bir tane ondan göstereceğim. Bir tane de yeşil yapraktan göstereceğim. Kalanlarını ben sonra devam edeceğim. Öncelikle şuradaki yaprağın küçük olan parçasını alacağım. Yine her zamanki gibi yaprağımızın sınır kısmından alıyorum. Ve iç kısmından pay veriyorum. Hemen cımbızlıyorum. Bu şekilde. Ve elimle ütü yapacağım. Hemen elimin içinde ütü yapıyorum. Silikonumu yaprağıma bu şekilde yapıştıracağım için silikonumu sadece şu alt kısma sıkacağım. İncecik. Ve
yaprağımı yapıştırırken pay kısmını hemen yaprağın altına veriyorum ve kıvrım kısmını yukarıya kaldırıyorum. Ve şu kısım havada kalıyor bir miktar. Bu gözüken bütün küçük yaprakları bu şekilde yapıştıracağız. Şimdi şuradaki yeşil yaprağa geçiyorum. Yine yaprağımın dış kısmından sınırdan alıyorum. Yapıştırırken bir miktar beyaz yapraktan pay alıyorum. Ve çıkarıyorum. Hemen arkasından keçeli kalemimle boyayacağım bu şekilde. Yine 1 milimden cımbızımı yapıyorum. Hemen arkasından ütümü yapıyorum. Hiç bastırmıyoruz ütü yaparken. O kendiliğinden bombelenecek. Ve form kazandırmış oldum. Şimdi yaprağın damarına göre şu şekilde bir miktar sağından, bir miktar solundan kıvırıyorum. Yerine bakıyorum. Evet, altında silikon olduğu için bir miktar verdiğim pay fazla geldi. Hemen onu çıkardım. Hemen silikonumu dolduruyorum. Uçlarını havada bırakıyoruz ve yerine monte ediyoruz. Aşağıya düşmemesi için bu şekilde altlarına kağıt da yerleştirebilirsiniz havada kalması için. Daha sonra o kağıtları çıkarırsınız. Büyük gülümüzün yapım aşamaları bu şekilde. Kalanları ben tamamlayacağım. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda alt kısımları tamamlayacağız.